Canangül, Ayşegül gibi bitişik. Bu hafta sizlerle görmüş olduğunuz motifli mini hasır çantayı yapıyoruz. Bu çanta bu sezon Mango'da satılıyor. Fiyatı da 400 liraydı. Yalnız oradaki renkleri biraz neon renklerdi. Ben daha çok kullanabileceğim renklerde tekrardan bu şekilde tasarladım. Çanta genel olarak kolay bir çanta. Sadece ben motifleri dikerken biraz zorlandım. O da çok ince tığla ördüm. Yani böyle sıkı olması için. O yüzden zorlandım. Siz isterseniz daha büyük bir tığla da örebilirsiniz. Ben 3 numarayla ördüm. Siz isterseniz 3,5-4 ile de örebilirsiniz. Ama o zaman çantanızın boyutu da değişecektir. Ona da dikkat edin. Orijinalinde toplamda yani önde ve arkada 5 olmak üzere 10-20 tane motif vardı. Ben çok küçük olacağı için ipim de biraz inceydi sanırım orijinaline göre. O yüzden 4 tane motif fazla yaptım. Yani 6 ön, 6 arka, toplamda 24 tane motif yaptım. Dikiş dışında dikkat etmeniz gereken taban kısmı. Taban kısmının sayılarını çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Yoksa bu kadar düzgün çıkmayacaktır. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Ben çantada toplamda 160 gram ip kullandım. O da yaklaşık bir 24 liraya falan denk geliyor. Hadi diyelim ki çıt çıtına da para verdik falan. Yani yaklaşık bir 30 lira harcamış oldum. Çantanın böyle küçük görünene bakmayın. Gayet derin bir çanta oldu. Şöyle göstereyim. Dışından belli gerçi ama yani içine telefonunuzu, cüzdanınızı, makyaj malzemelerinizi bile sığdırabilirsiniz. Çok da şık oldu, çok şirin. Bence renkleri de güzel oldu. Yani elimdeki ipleri değerlendirdim ben ama fena olmadı. Sapları da gayet sağlam. Yani hazır sap alsanız bu kadar sağlam olmaz herhalde. Siz de benim gibi kağıt ipi hem örüp hem de kullanmayı seviyorsanız bu tarz videoların devamları gelecek. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Onun da linkine aşağıdan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Bu projede 3 farklı renk kağıt ipe ihtiyacımız olacak. Ben elimde olan renkleri kullanacağım. Ayrıca bunun için ip almadım. Tığım 3 mm ve makasla iğneye ihtiyacımız olacak. Şimdi ilk olarak motiflerle başlıyoruz. Şöyle şunları çekeyim. 24 tane motif yapacağız. Şöyle küçük küçük motifler. Bunların 12'si şöyle, 12'si böyle olacak. Yani rengi bir ortada kullandım, bir ikinci sırada kullandım. Bu şekilde olacak. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Onunla başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 7 tane sık iğnemi yaptım. 8.'yi kapatmayacağım. O yüzden şöyle 7 taneden sonra şurayı ilk önce bir sıkıştırıyorum. 8. sık iğnemi yapmadım henüz. Şöyle sıkıştırdıktan sonra içine batıyorum. Şöyle 8. sık iğnenin ilmeğini alıyorum. Burada renk değiştireceğiz. Şöyle bakın, sık iğnemi kapatmadım. 2 ilmeğim de şu an tığın üstünde. Şimdi pembe rengime geçeceğim. Burada ikinci rengimi alıyorum ve bu ikisinin içinden pembe ipimi geçiriyorum. Yani ikinci rengimi. Ve sıranın başına bu iple bağlıyorum. Şöyle burada kalan iplerimi de şöyle arka tarafa aldım. Bunların da üstünü öreceğim. İlk sık iğneye batıp ilmek kaydırdım ve bir tane zincir çektim. Böylece üst sıraya geçmiş oldum. Şöyle yeşil ipten kurtulalım. Şimdi bu sırada her birine ikişer kere batacağız. Bakın yine ilmek kaydırdığım sık iğnenin içine batıyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı yere battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Bir diğerine geçtim. Yine buraya da 2 kere batacağım. Bakın aynı yere 2 kere batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her birine ikişer kere batarak devam ediyoruz. Yani 8 tane sık iğne ile başlamıştık. Bu sırada sık iğne sayımız 16'ya çıkmış olacak.
Söylediğim gibi sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi buradaki son ilmeğime bir kere battım. İkincisini batıyorum. Yine bir önceki sırada yaptığımız gibi sık iğnemi kapatmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi burada renk değişimi yapıyoruz. Şöyle diğer ipimi aldım. Ve bu ikisinden bu ipimi geçirdim. Sıranın başına da yine bu iple bağlıyorum. İlk ilmeğime battım, sık iğneme, ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu pembe ipimizden kurtulalım yine. Bu iplerin yine üstünü öreceğim. Şimdi ilmek kaydırma yaptığımız yere batıyorum. Bu sırada artık kare haline getireceğiz motifimizi. Aynı yere tekrar battım. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere, yani ilk sık iğnenin içine 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşe yaptık. Şimdi sıradaki 3 sık iğnenin üzerine birer kere batacağım. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane tek battıktan sonra yine köşe yapıyorum. Bir sonrakine battım. Birinci sık iğne, tekrar aynı yere battım. İkinci sık iğne, arada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi yine 3 tane tek, üç tekten sonra yine köşe. Bakın sıranın sonuna kadar geldim. Hemen buradaki ilk sık iğneme batıp buraya ilmek kaydırıyorum. Burada düğümlemeyeceğim. Kağıt ipte düğümleyince çok kötü duruyor. Hemen burada ipimi kestim ilmek kaydırmadan sonra. Şöyle çıkardım. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp ipimi arkaya alacağım. Bu şekilde. Burada düğümlemiyorum. Yani kağıt ipte motif sonlarında düğümlemiyorum. Çünkü burası kötü duruyor. Şimdi bu şekilde motifimizi bitirmiş olduk. Dediğim gibi bu motiflerden 24 tane yapıyoruz. 12'si bu şekilde, 12'si bu şekilde. 2 farklı renk olacak. Eni 6 olacak. Ön ve arka toplamda 12 olacak. Şöyle 2 sıra alt alta. Orijinalinde şöyle 5 sıraydı. 5 sıra bana çok küçük geldiği için ben şöyle 6 sıra yaptım. Siz isterseniz 5 sırada yapabilirsiniz. Yani pardon 5 motifle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışacağım 6 motifle. Şimdi bunu bu şekilde dikeceğiz. Şöyle bu da tabii arka tarafına gelecek yine. Böyle dolaşacak. Yuvarlak olarak birleştireceğiz. Şimdi ilk önce şuradan birleştirmeye başlayalım. Şimdi ana renk olarak belirlediğim ipimden bir parça kestim. Ucuna da iğnemi taktım. Dikerek birleştiriyoruz. Şimdi şöyle ilk 2 motifimi aldım. Düz yönleri birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Şöyle bakın. Ve buradan şöyle köşelerine batıyorum. Bir zincir çektiğimiz yere battım. Buradan bir kere düğümleyeceğim köşeden. İpimi biraz fazla uzun bıraktım. Şöyle. Buradan düğümledim. Şimdi karşılıklı ilmeklere batarak buradan dikiyorum. Hemen bir sonraki ilmeklere geçtim. Şöyle hatta şurada kalan ipimizi de şöyle arada sıkıştırarak temizleyebiliriz burayı.
Bakın karşılıklı ilmeklere batıyorum. Buradan 4. ilmeğe batıyorsam şöyle, karşı motiften de 4. ilmeğe batıyorum. Ve normal dikiş yapıyorum. Şimdi diğer köşeye kadar, bu kısma kadar dikmeye devam edeceğim. Köşede yine en son bu bir zincir çektiğimiz yere batıyoruz. Ve bu şekilde buraya kadar birleştirmiş olduğum köşeye kadar. Şurada fazla kalan iplerimi kesiyorum. Bakın iki motifimizi birleştirmiş olduk. Şöyle. Şimdi diğer iki motife geçeceğim. İlk başta bu şekilde dikey olarak birleştireceğiz. Şimdi bu diğer iki motifimi alıyorum. Bu şekilde. Hemen bu tarafa aldım. Yani aynı devamı gibi. Yine buranın da köşesinden batıyorum. Şöyle bir zincir çektiğim yerden yine buradan da aynı yere batıyorum. Ve dikmeye devam ediyorum. Burada ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Direkt bu tarafa geçiyoruz. Hemen bir diğer ilmeğe battım. Buradan da yine bir diğer ilmeğe batıyorum. Ve bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Bu iki motifi de bu köşeye kadar birleştirdim. Şimdi burada şöyle bir kere düğüm atıp ipimi keseceğim. Şimdi şöyle 4 motifi birleştirmiş olduk. Bu şekilde diğer motifleri de şöyle 2-2 birleştireceğim. 24 motifi bu şekilde yuvarlak oluşturacak şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Sadece şu ortalardan en son burayı birleştirdikten sonra hepsini bu orta kısmı birleştireceğiz bütün bir halde. Tüm motiflerin arasını birleştirdim. Şöyle dikey olarak. Şimdi şu orta kısmı birleştireceğiz. Bakın buraları açık kaldı. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şöyle alt taraftan batalım. İpimiz aşağıda kalsın. Yine aynı şekilde şöyle karşılıklı ilmeklere batarak buradan da dikeceğim. Şöyle bakın. Şöyle karşılıklı batıyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Bu şekilde etrafını komple dönüp yine buraya kadar dikeceğim. Şöyle orta kısmını da dikerek birleştirdim. Şimdi motiflerin alt kısmına ve üst kısmına 5 sırada sık iğne yapacağız. İpimi bir kere kilitliyorum. Bu arada tığım yine 3 mm. Farklı tığ kullanmadım bunda. Şöyle herhangi bir yerden başlıyorum. Şuradan battım ve sık iğne yapıyorum. Sırayla her birine batıp sık iğne yapacağım. Zaten 7'şer tane kalmıştı. Motiflerin alt tarafında. Yani toplamda 84 tane sık iğne yapacağız. Hemen diğer motifin üstüne geçtim. Aynı şekilde başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Birinci sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada ilk sık iğnenin içine batıyorum. Ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Ve yine ilk olarak burada ilmek kaydırma yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle.
Bakın buraya ilmek kaydırma yaptık. Yine ilk olarak buraya batıyorum ve ilk sık iğnemi buraya yapıyorum. Şimdi bu şekilde 5 sıra sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde alt kısma da yine 5 sıra sık iğne yapıyoruz. Ve çantanın üst kısmını bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Çantanın üst kısmını bitirdim. Her iki tarafa da 5 sıra yapacağım demiştim. 5 sıra gözüme biraz küçük gibi geldi. 6'şar sıra yaptım. Yani bir sıra daha fazla yaptım. Her iki tarafa da 6 sıra bu şekilde sık iğne döndüm. Şimdi çantanın tabanını yapacağız. Tabanı için ben şöyle önceden biraz çalıştım. Şöyle normal bir iple. Şimdi tabanı yaparken biraz dikkat istiyor maalesef. Burada hiçbir sayıyı kaçırmamanız lazım. Tam düzgün çıkarabilmek için. Şimdi yine aynı ipimle ve aynı tığımla başlıyorum. İlk başta 27 tane zincir çekiyoruz. Tabanda sayılar çok önemli. Hiç kaçırmadan yapmanız lazım. Şimdi 27 tane zincirimi çektim. Geriye doğru dönüyorum. Yine ikinci zincirden sık iğne yapmaya başlıyorum. Şimdi ilk başta 25 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Yani son zincire kadar. Son zincire batmayacağız. Sondan bir önceki zincire kadar sık iğne yapıyoruz. Toplamda 25 tane. Şimdi son zincire kadar geldim. Son zincire 3 kere batıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Yani aynı zincirin içine 3 kere sık iğne yaptık. Şimdi şöyle zincirin alt tarafına geçtik. Yine zincirin içine batıp tam karşısına yine sık iğne yapacağız. Bakın buraya sık iğne yapmıştık. Yine tam karşısına batıp sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine 24 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. Yani tek batacağım. 24 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane battıktan sonra. Şimdi 24 tane tek battım. Son zincire geldim. Buraya batıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere battım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Yani sondaki zincire 2 kere batmış olduk. Şurada en son zincire 3 kere batmıştık. Buradaki zincire de ilk başta 1 kere battık. Şimdi sonda da 2 kere batarak burayı da 3'e tamamlamış olduk. Şimdi burada ilk yaptığım sık iğneye batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yani sıramı bağlamış oldum ve bir zincirle üst sıraya geçiyorum. Şimdi ilk olarak yine ilmek kaydırma yaptığım sık iğneye batıp ilk sık iğnemi yaptım. Buraya 2 kere batacağım. Yani ilk ilmeğime çift battım. Şimdi yine devamında 24 tane tek çalışıyorum. Diğer köşeye kadar. 24 tane tek çalıştım. Şimdi şu köşedeki 3 tane sık iğnemiz var ya, bunların hepsine çift batacağız. Yani 3 tane çift yapıyorum 24 tane tekten sonra. Bu birinci çift. Bu ikinci çift. Bu da üçüncü çift. Şimdi diğer köşeye kadar yine 24 tane tek çalışıyorum. 24 tane tek çalıştım. Şimdi diğer köşeye geldik. Yani başladığımız noktaya. Sondaki 2 ilmeğe de yine çift batıyorum. Zaten ilk başta bir tane çift batmıştık. Sonda da 2 tane çift batarak burayı da 6'ya tamamlamış olduk. Aynı bu köşe gibi. Şimdi son ikisine de çift battıktan sonra yine ilk sık iğneme batıyorum. Ve yine ilmek kaydırmayla sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle üst sıraya çıktım. Böylece ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada hemen buradaki ilk ilmeğime çift batıyorum. Devamında 25 tane tek çalışıyoruz.
25 tane tekten sonra hemen buradakine çift batıyorum. Bu birinci çift. Çiftten sonra tek batıyorum. Yine çift. Bir sonrakine tek. Ne yaptık? 25 tane tekten sonra 2 kere bir çift bir tek yaptık. Şimdi yine çift batıyorum. Bu üçüncü çiftim. Üçüncü çiftten sonra yine 25 tane tek çalışıyorum. 25 tane tek çalıştım. Şimdi bir sonrakine çift batıyorum. 2 kere bir çift bir tek yapacağız. Bu ilk çiftim, bir sonrakine tek battım. Tekten sonra hemen yine çift batıyorum. Sonuncu ilmeğime de tek batıyorum. Böylece 3. sıramızı da bitirdik. Burada sıramı bağlıyorum yine diğer sıralarda olduğu gibi. Yine ilk sık iğneye batıp ilmek kaydırdım ve bir zincirle üst sıraya çıktım. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada ilk başta 2 tane tek çalışıyorum. Bakın ilkine tek battım. İkincisine tek battım. Üçüncüsüne çift batıyorum. Şimdi devamında yine 26 tane tek çalışıyoruz. 26 tane tekten sonra hemen bir tane çift batıyorum. Devamında 2 tane tek. 2 tekten sonra bir tane çift. Yine devamında 2 tane tek. Ve son olarak bir tane daha çift batıyorum. Şöyle. 26 tane tek çalıştık. Devamında bir çift, 2 tek. Bir çift, 2 tek ve bir çiftle bu köşeyi bitirdik. Şimdi yine 26 tane tek çalışıyorum diğer köşeye kadar. 26 tane tek çalıştım. Şimdi yine diğer köşeye geldim. Hemen 26 tekten sonra ilk ilmeğime çift batıyorum. Devamında yine 2 tane tek ve son ilmeğime de çift batarak bu sırayı da bitiriyorum. 4. sıramızı da bitirmiş olduk. Yine ilk sık iğneme battım, ilmeğimi kaydırdım ve bir tane zincir çektim. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Şöyle notlarıma da bakayım. Evet. İlk ilmeğimize tek batıyoruz. İkincisine çift batıyoruz. Devamında 27 tane tek çalışıyoruz. 27 tane tekten sonra bir tane çift, 3 tane tek, tekrar bir tane çift, devamında 3 tane tek, ve son olarak bir tane daha çift. 27 tekten sonra bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek ve bir çiftle bu köşeyi bitirdik. Şimdi yine diğer köşeye kadar 27 tane tek çalışıyorum. 27 tane tekten sonra şimdi yine diğer köşeye geldik. Hemen bir tane çift batıyorum. Devamında 3 tane tek. Yine bir tane çift. Ve 2 tane tek ile bu sırayı da bitiriyorum. Yine hemen ilk sık iğneme battım, ilmek kaydırdım ve bir tane zincir çektim. Şimdi bu şekilde 5. sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada hemen ilk sık iğneme çift batıyorum. Devamında 28 tane tek çalışıyoruz. 28 tane tek çalıştım. Hemen buradaki ilk ilmeğime çift çalışıyorum 28 tekten sonra. Devamında 4 tane tek, 2, 3 ve 4. 4 tane tekten sonra yine bir tane çift.
Devamında yine 4 tane tek. Ve son olarak bir tane daha çift. Şimdi yine diğer köşeye kadar 28 tane tek çalışıyorum. 28 tane tek çalıştım. Yine hemen ilkine çift batıyorum. Devamında 4 tane tek. Dört tekten sonra yine bir tane çift. Zaten sonda 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğe de tek batarak bu sırayı da bitiriyorum. Yine ilk sık iğneme batıp ilmek kaydırıyorum. Ve bir tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Arttırmalarımız burada bitmiş oldu. Yani taban kısmını bitirdik. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkacağız. O yüzden hiç arttırma yapmadan, yani her birine birer kere batarak bir 5-6 sıra daha öreceğiz. Şimdi bu kadar uğraşmamızın sebebi, burada toplamda şu an 84 tane ilmeğimiz var. Çantamızın da zaten bitiş noktasında 84 tane ilmek vardı. O yüzden dikerken çok rahat edeceğiz. Hiç zorlanmayacağız dikerken. Şimdi dediğim gibi 5-6 sıra, artık ona bakacağım. Yani 5 sıra kısa gelirse bir iki sıra daha örebilirim. Ya uzunluğunu siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hiç arttırma yapmadan örüyorum. Şöyle tabanını da bitirdim. Ben 6 sıra ördüm. Hiç arttırma yapmadan. Yine sıra sonunda ilk sık iğneme batıp ilmek kaydırma yaptım. Burada şimdi ipimi kitlemeyeceğim. Şöyle uzunca ip bırakıp kesiyorum. Bu ipi dikişte kullanacağız. İpi kestikten sonra buradan ipimi çıkarıyorum. Şöyle. Şimdi buradan dikerek birleştireceğiz çantanın alt kısmına. Burada bıraktığım ipin ucuna iğnemi taktım. Şimdi zaten sayılarını ayarlamıştık. Buranın da sonu 84 ilmek, buranın da sonu 84 ilmek. Şu birleştirme noktası şöyle tam ortaya gelsin istiyorum. Yani arkada kalsın. Şimdi buradan sırasıyla aynı burada yaptığımız gibi şöyle karşılıklı ilmeklere batarak dikeceğim. Burada ilmek atlamamaya çalışın. Onun dışında dikkat etmeniz gereken bir şey yok zaten. Şöyle karşılıklı ilmeklere batıp dikiş yapıyorum. Şöyle tabanını da birleştirdim. 2 kere dönerseniz burası daha sağlam olacaktır. Ben 2 kere döndüm. Şimdi sadece çantamızın sapları kaldı. Çantanın sapına başlarken şöyle baştan biraz ip bırakıyorum. Bunu dikişte kullanacağız. İpimi kilitledim ve ilk başta 9 tane zincir çekiyorum. Zincirden sonra geriye döndüm. Yani sondan ikinci zincire batarak sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar her bir zincire batarak bu şekilde sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 8 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Sıra sonunda bir tane zincir çektim ve geri döndüm. Yine her birine birer kere batarak devam ediyorum. Bu şekilde 8 sıra sık iğnelerle örmüş olacağız.
Söylediğim gibi sık iğne ile 8 sıra ördüm. Şimdi 8. sıradan sonra burada bakın sıra sonunda zincir çekmedim. Şöyle katlıyorum. Bakın bu şekilde katladım. Şimdi buradan ilk sık iğneye batıyorum. Şöyle bakın. Bu şekildeydi. Daha doğrusu bu şekilde sıranın sonundaydım. Tersine çevirip bu şekilde katladım. Yani yuvarlak haline getirdim. Buradaki ilk sık iğneye batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Artık yuvarlak olarak öreceğiz. Yine ilmek kaydırma yaptığım sık iğnenin içine batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine batarak sık iğne yapıyorum. Yine 8 tane sık iğnemiz olacak. Bakın sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi yine ilk sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Yine ilmek kaydırma yaptığım yere batıp bir sonraki sıranın ilk sık iğnesini yapıyorum. Bu şekilde döne döne öreceğiz artık. Yine her birine batıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın yine sıra sonuna geldim. Yine ilk sık iğneme batıp ilmek kaydırdım. Bir zincirle üst sıraya geçtim. Ve yine ilk ilmek kaydırma yaptığım sık iğneye batıp bu sıranın ilk sık iğnesini yaptım. Şöyle gözükecek. Şimdi bu şekilde devam ederek 30-35 santim kadar örüyoruz. Şimdi şöyle 35 santim ördüm. Burada sıra sonunda birleştirmiyorum. Normalde ilk sık iğneye batıp ilmek kaydırıyorduk ya, burada onu yapmıyorum. Bir tane zincir çektim ve geri dönüyorum. Artık tekrar bu şekilde açık örmeye başlayacağız. Geri döndüm, hemen ilk sık iğneye batıp yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne yapacağım. Bakın sıranın sonuna kadar geldim. Yine buraya da batıp sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve geri döndüm. Yine bu şekilde 8 sıra sık iğne ile başlamıştık. Yine 8 sırayla bitireceğiz. 8 sıra normal sık iğne ördüm. Burada sıra sonunda bir kere kilitliyorum. Yine şöyle uzunca bir ip bırakıp burada ipimi kesiyorum. Böylece sapını da bitirmiş olduk. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Ben diğerini diktim bu şekilde. Şöyle. Şimdi diğer sapı dikeceğiz. Şöyle iç tarafını çeviriyorum. Tam buradaki iki motifin arasına denk getirdim. Şöyle ortada tam 5 tane motifim kaldı. Buradaki birinci motifle ikinci motifin tam arasında kalacak şekilde ayarladım. Şimdi buradan da yine aynı şekilde ayarlayacağım. Şöyle çeviriyorum. Şu açık kısımları şöyle iç tarafa bakacak. Bu şekilde dikeceğiz. Şimdi yine buradan ayarlıyorum. Şöyle tam iki motifin arasına gelecek şekilde. Ve buradan şöyle etrafını dönerek dikeceğim. Şimdi sapın bir tarafını diktim. Şimdi bu tarafı dikeceğiz. Dikmeden önce şöyle bakın, birleştirme noktamız şöyle tam ortada zaten belli oluyor. Bunun hep aynı hizada kalmasına dikkat ediyorum. Şöyle
Bu şekilde birleştireceğim. Bakın, birleştirme noktam hep aynı yönde. Şimdi yine bunu da tam buradaki iki motifin arasına denk getirerek buradan şöyle etrafını dönüp dikeceğim. Şöyle sapın diğer kısmını da diktim. Artık çantamız bitti. Sadece şuraya çıt çıtını takacağız. Şöyle hazır çıt çıtlar satılıyor, mıknatıslı. Bunları tuhafiyelerde ya da hobi malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Çok da ucuz bir şey. Şöyle bakın, kendi delikleri var zaten. Ben yine şöyle kağıt iple dikeceğim. Tam şöyle ortaya gelecek şekilde buradan dikiyorum. Bu şekilde karşılıklı mıknatısını da diktim. Artık çantamız tamamen bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.